Bugün milyarlarca insanın inancında kilit bir rol oynayan, tek tanrıcılığın atası, o devasa figürü yani Hazreti İbrahim'i konuşacağız. Ancak bu dosyamızda konuya sadece inanç penceresinden bakmayacağız. Arkeolojinin, kadim tabletlerin ve çivi yazılı metinlerin bize fısıldadığı somut verilerin peşine düşeceğiz. Düşünsenize, arkeoloji ve antik metinler bu efsanevi yolculuk hakkında bize gerçekten ne söylüyor? Tarihin tozlu raflarında bu gizemli figürün izlerini somut olarak nasıl sürebiliriz? Hazırsanız tam bir tarihsel dedektifliğe soyunuyor ve Hazreti İbrahim'in arkeolojik izlerini sürüyoruz. Bu incelememizde izleyeceğimiz yol haritası şöyle. Önce tarihteki izlerine bakacağız, ardından doğduğu şehir tam olarak neresiydi tartışmasına dalacağız. Sonrasında arkeolojik buluntular ve tabletleri inceleyip Babil'den Harran'a uzanan göç rotasını çizeceğiz ve son olarak tarih, inanç ve arkeolojinin o muazzam kesişim noktasına varacağız. Birinci bölümümüz, tarihte Hazreti İbrahim'in izleri. İşe temelden başlayalım. Bu muazzam tarihsel figürü antik Yakın Doğu'nun zaman çizelgesinde tam olarak nereye yerleştirmeliyiz? İşte işin en çetrefilli kısmı tam da burada başlıyor. Çünkü gerçekten devasa bir zaman aralığından bahsediyoruz. Tarihçiler ve arkeologlar genel olarak onun yaşamını M.Ö. 2000 ile 1800 yılları arasına, yani Orta Tunç Çağı'na, o meşhur Babil Kralı Hammurabi dönemine yerleştiriyorlar. Fakat herkes aynı fikirde değil. Bazı uzmanlar dönemin şartlarını göz önüne alarak Sami Akkad kralları Sargon ve Naramsin'in hüküm sürdüğü çok daha eski bir dönemi, M.Ö. 2350 ile 2225 yıllarını işaret ediyor. Asıl akıllara durgunluk veren detay ise şu: onu anlatan en eski yazılı kutsal metinlerin, yani Tevrat metinlerinin kaleme alınması M.Ö. 950 ile 400 yılları arasına denk geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Olayların yaşandığı dönem ile kağıda, yani perşömene döküldüğü dönem arasında kelimenin tam anlamıyla asırlar var. İkinci bölümümüz. Doğduğu şehir neresi? Zamanı az çok bir çerçeveye oturttuk diyelim. Peki ya mekan neresiydi? İşte şu an akademi dünyasının ortadan ikiye yarıldığı o büyük tartışmanın tam merkezindeyiz. İki güçlü teorimiz var karşımızda. İngiliz arkeolog Leonard Woolley, Hazreti İbrahim'in Güney Mezopotamya'daki o meşhur Sümer şehri Kaldelilerin Ur'unda doğduğunu iddia etmişti. Ama açık konuşmak gerekirse Woolley bunu doğrudan somut arkeolojik kanıtlarla değil, kutsal metinleri kendi kazılarına biraz uydurarak öne sürmüştü. Karşı tarafta ise kuzey teorisi var. Suriye'de bulunan Ebla tabletlerinin okunmasıyla adeta şaha kalkan bu görüş, İbrahim'in aslında Harran'a çok yakın bir başka Ur şehrinden, bugünkü adıyla Urfa veya Ura'dan geldiğini savunuyor. Ve işin ilginci, tarihsel rota, dilbilimsel benzerlikler ve kadim tabletler bu Güneydoğu Anadolu bağını çok ama çok güçlü bir şekilde destekliyor. Üçüncü bölümümüz, arkeolojik buluntular ve tabletler. Tarihi bir figürü efsane olmaktan çıkarmanın en iyi yolu, kesinlikle onu toprağın altında aramaktır. Şimdi gelin somut kanıtlara bir göz atalım. Açıkçası burası benim en heyecanlandığım kısım. Neden mi? Çünkü tabletlerde doğrudan ismin kendisini görüyoruz. Mö 2000'li yıllara ait Akkad çivi yazılı belgelerde keşfedilen Aba Amram'a veya doğrudan Terah oğlu Abram gibi ifadeler var. Biliyorsunuz Terah, İbrahim'in babasının adıdır. Şaka gibi değil mi? Hatta kazılarda Ur peygamberinin yakalanması için Elnatan adlı bir yetkili tarafından alınan güvenlik tedbirlerini detaylandıran belgeler bile bulundu. Bunlar o dönemde yaşamış kanlı canlı bir tarihi şahsiyetin karşımızda durduğuna dair inanılmaz somut ipuçları. Bugün dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler, kelimenin tam anlamıyla birer tarih dedektifi gibi çalışıyor. Binlerce yıllık o kırık dökük kil tabletlerdeki çivi yazılarını deşifre edip, teolojik inançla somut tarihi birbirinden ayıklamaya uğraşıyorlar. İnanın bana, bu eski metinlerdeki kelime köklerini analiz edip, efsanelerin ardındaki o gerçek sosyolojik dokuyu ortaya çıkarmak, günümüz biliminin en büyüleyici işlerinden biri. Tabii bir insanı anlamak istiyorsanız, içinde yaşadığı toplumu ve onların inançlarını da anlamak zorundasınız. O dönem Mezopotamya'da insanlar gökyüzüne bakıp tanrılar görüyordu. Yani politeizm, çok tanrıcılık hakimdi. Düşünün, güneş tanrısı Şamaş, ay tanrısı Nannasin, yıldız tanrıçası İnanna İştar. İşte tam bu noktada Hz. İbrahim'in yıldızlara, aya ve güneşe bakıp bunlar benim yaratıcım olamaz diyerek isyan etmesi hikayesi, bu yerleşik, devasa pagan sistemine karşı atılmış inanılmaz bir adımdır. Tarih ve inanç burada kusursuz bir şekilde örtüşüyor.
Bu başkaldırının doğal bir sonucu var tabii. Hepimizin bildiği o putları kırma ve Kral Nemrut tarafından ateşe atılma hikayesi. Ama bu olaya mistik değil de tarihsel ve hukuki bir pencereden bakarsak işin rengi çok daha somutlaşıyor. O dönemde devlet dinine karşı gelmek veya tanrı heykellerini parçalamak, kelimenin tam anlamıyla vatana ihanetti ve cezası tahmin edebileceğiniz gibi çok ağırdı. Yani ateşe atılma meselesi aslında devlete ve resmi sisteme kafa tutan devrimci bir isyankarın o dönemin acımasız kanunlarına göre yargılanıp cezalandırılmasının çok net bir tarihsel yansıması. 4. bölümümüz Babil'den Harran'a göçler. Böyle bir isyanın ve çatışmanın ardından ne beklersiniz? Elbette bir sürgün veya göç. Şimdi onun haritadaki ayak izlerini takip edelim. Hz. İbrahim kesinlikle tek bir yerde ömür tüketen biri değildi. O, antik dünyanın yarı göçebe bir seyyahıydı diyebiliriz. Doğduğu Ur veya Urfa bölgesinden çıkıp ailesiyle Harran'a geliyor, orada uzun bir süre kaldıktan sonra yönünü güneye, Kenan diyarına yani bugünkü Filistin topraklarına çeviriyor. Hatta o bölgede baş gösteren şiddetli bir kıtlık yüzünden Mısır'a kadar gidip sonrasında tekrar Filistin'e döndüğünü görüyoruz. Arkeologlar için bu, Mezopotamya'dan Mısır'a uzanan, oldukça tipik, bilindik bir antik ticaret ve göç rotasıdır aslında. Peki burada hepimizin aklına gelen o meşhur soruyu soralım. İslami kaynaklar onun eşi Hacer ve oğlu İsmail ile birlikte ta Hicaz'a, yani bugünkü Mekke'ye kadar gittiğini ve Kabe'yi inşa ettiklerini anlatır. İyi güzel de arkeoloji ve tarihsel kaynaklar bu Hicaz yolculuğu için bize ne söylüyor? Dürüst olmak gerekirse şu an için Mekke ve Hicaz bölgesindeki yaşamına dair doğrudan arkeolojik buluntular hala meçhul. Toprağın altında keşfedilmeyi bekliyor. Ama durun, hikayeyi destekleyen çok çarpıcı yan kanıtlar var. Mesela Suriye ve Filistin'deki kazılarda insan yerine tanrılara sunulan hayvan kemiklerinin bulunduğu bedel kurbanı kapları yani urneler çıktı. Bu koç kurban etme hikayesiyle birebir aynı pratik. Keza Mısır'da M.O. 2350 yıllarına ait Sakkara kabartmalarında sünnet uygulamasının resmedilmesi. Yani onunla özdeşleşen bu gelenekler o dönemin coğrafyasında gerçekten ve fiilen uygulanıyordu. Bu muazzam bir tarihsel paralellik. 5. ve son bölümümüz tarih, inanç ve arkeoloji. Antik Mezopotamya'dan Mısır'a uzanan bu devasa incelemeyi yavaş yavaş toparlarken tüm bu parçaları nasıl birleştireceğimize bakalım. Aslında her şeyi özetleyen harika bir yaklaşım var. Arkeoloji bize tarihin o ufak, tozlu yapboz parçalarını verir, inanç ise bu parçaları bir araya getirip o muazzam, kadim anlatıyı oluşturur. Evet, belki hayatının her bir saniyesini arkeolojik olarak %100 kanıtlayamıyoruz ama çivi yazılı tabletlerde ismini buluyor. Sünnet ve kurban gibi uygulamaların o çağın gerçekleri olduğunu kanıtlayıp onun yaşadığı dünyanın büyüleyici bir resmini çizebiliyoruz. Bu heyecan verici keşif yolculuğuna bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kapatırken size sormak istiyorum. Sizce arkeolojinin topraktan çıkardığı bu ufak yapboz parçaları bir gün inancın o devasa tablosunu bütünüyle kanıtlamaya yetecek mi? Yoksa o gizem perdesi sonsuza dek kalacak mı?